Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Bu hazırlamış olduğum kışlık tarifi isterseniz yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz, isterseniz sadece kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Üstelik yapımı oldukça kolay ve pratik. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kahvaltılığın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifim için 2,5 kilo domates, 2 kilo patlıcan, yarım kilo tatlı sivri biber kullandım. İlk olarak rondonun içerisine domatesleri doğruyorum. Domatesleri püre haline getireceğiz. Buraya kadar tarifimi izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Küçük parçalar halinde doğramış olduğum domatesleri püre haline getiriyorum. İsterseniz bu aşamada rendeleme işlemi de yapabilirsiniz. Fakat rondodan geçtiğimiz zaman domateslerin kabukları hem renk veriyor hem de lezzet veriyor. Rondodan geçirmiş olduğum domatesleri kasenin içerisine koyuyorum. Domateslerden 2-3 tanesini kenara bıraktım. Bunları küçük parçalar halinde rondonun içerisine koydum. Birazcık çektikten sonra rondoyu kapatıyorum. Rondonun içerisine 8 diş sarımsağı ekliyorum. Daha sonra domateslerle birlikte bunu da püre haline getiriyorum. Domatesleri ve sarımsakları aynı kasenin içerisine koyarak kenara koyuyorum. Yarım kilo yeşil biberi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Bu tarifimde ben tatlı kıl biber kullandım. Sizler kendi damak zevkinize göre acı da kullanabilirsiniz. Sap kısımlarını temizlemiş olduğum biberleri tahtanın üzerine alıyorum, 2 parmak aralıklarla kesiyorum. Doğramış olduğum biberleri de kasenin içerisine alıyorum. 2 kilo patlıcanı güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Kabuklarını alacalı olacak şekilde soyuyorum. Sap kısmını da alıyorum. Daha sonra patlıcanı ikiye keserek tekrar ikiye kesiyorum. Küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu aşamada patlıcanları çok ince doğramayın. Pişirip ve kızartma işlemi yapacağız. Patlıcanlarımız biraz daha küçülecek. O yüzden 1,5-2 parmak aralıklarla doğramaya özen gösterin. Doğramış olduğum patlıcanları derince bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerine geçinceye kadar su koyuyorum ve biraz da tuz ekledikten sonra yarım saat boyunca bu şekilde bekletiyorum. Böylelikle acı suyu çıkmış olacak. Tenceremizin içerisine bolca yağımızı koyduk ve kızdırdık. İlk önce içerisine yeşil biberleri atıyorum. Burada biberleri arada bir karıştırarak güzelce kızartıyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kızarttığım malzemeleri süzgecin içerisine koyacağım. Böylelikle fazla yağından arındırmış oluyoruz. Kevgir yardımıyla biberleri süzgecin üzerine alıyorum. Aynı yağın içerisine tuzlu suda bekletip ve iyice süzdürmüş olduğum patlıcanları ekliyorum. Bu arada ocağınızın altı kesinlikle yüksek ateşte olsun. Aksi halde patlıcanlarınız yağı çekebilir. Biberleri süzgeçten alacağım ve patlıcanları da süzgecin üzerine koyacağım. Güzelce kızartmış olduğum patlıcanları da süzgecin üzerine alıyorum. Bu sayede daha önce de söylediğim gibi fazla yağından da arındırmış oluyoruz.
Patlıcanları da 2 parti halinde bu şekilde kızarttım. Kızartma yağın hepsini tencerenin içerisinden aldım. Rondodan geçirdiğim domates püresini tencerenin içerisine koyuyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Domatesler güzelce suyunu çekinceye kadar burada pişireceğim. Bardak domateslerin fazla suyu olmadığı için bunu kullanmayı tercih ediyorum. Domatesin içerisine 1 yemek kaşığı tuzu ekliyorum. Tuzun tepeleme olduğundan emin olun. 1 yemek kaşığı toz şekerini ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Domatesler kıvamını alıncaya kadar güzelce pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu çekti, gayet güzel bir şekilde pişti. Biberleri tencerenin içerisine ekliyorum. Fazla yağından süzdürmüş olduğum patlıcanları da ekliyorum. Burada sadece 5 dakika boyunca patlıcanları, biberleri ve domatesleri güzelce karıştırarak pişireceğim. Malzemelerin kaynar olması gerekiyor. Aksi halde kavanozlarınızı kapattığınız zaman vakumlanmaz. Kaynatmış olduğum kahvaltılığı artık ocaktan alıyorum. Hala çok sıcakken kavanozlama işlemi yapacağım. Güzelce yıkadım ve kuruladığım kavanozları alıyorum. Ben bu şekilde küçük kavanozlara koymayı tercih ediyorum. Böylelikle açtığımız zaman hemen tüketebiliyoruz. Sıkı olacak şekilde kahvaltılığı kavanozun içerisine boşaltıyorum ve daha sonra hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağıyla sıkıca kapatıyorum. Kavanozlarımızın hepsini doldurduk. Üzerini kapatıyoruz, tamamen soğuyuncaya kadar bu şekilde bekletiyoruz. Kahvaltılığımız güzelce soğudu. Üzerini açıyorum. Kapakların hepsi içeriye doğru çökmüş. Yukarıya doğru kabarmış olan kavanozlarınızı kesinlikle hemen tüketin. Onlar kışa kalmayacak. Sıralamış olduğunuz bu kahvaltılığı serin ve güneş görmeyen bir yerde saklayın. Sizlere bir de bu leziz kahvaltılığın iç dokusunu göstermek istiyorum. Çok lezzetli, üstelik çok pratik kahvaltılığı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.